Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir pazar günümü göstermek istiyorum. Bir spora gideceğim, spordan sonra eve geleceğim, alışveriş falan yapacağım. Şimdi de çok güzel bir kahvaltı yaptım. Herhalde bir 2000 kaloriye yakın bir kalori almışımdır. 6-7 tane yumurta yedim, bir yanına French toast yedim. Bugün pazar günü, bugün biraz da cheat day, biliyorsunuz haftanın normalde 6 günü ben çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çok fazla böyle tatlı falan yememeye çalışıyorum. Ama bugün bir delilik yaptım, tek başıma geldim ve kahvaltımı yedim. Şimdi arabaya atlayalım bakalım. Otopilotta cime kadar birlikte gideceğiz arkadaşlar. Yani ben bayağıdır otopilot özelliğini kullanıyorum Tesla'da. O yüzden her ay $100 para veriyorum. Bu özelliği de kullanırken hem biraz sohbet edelim. Bayağıdır böyle oturup sohbet etmiyorduk. Onun dışında siz de bir otopilotu görün bakalım. Gerçekten aylık $100 vermeye değiyor mu, değmiyor mu? Buna karar vermiş olursunuz. Ben Tesla'yı kullanalı yaklaşık neredeyse arkadaşlar bir 10 ay olacak. Biliyorsunuz AMG GT'yi değiştirmiştik. Ondan sonra Tesla'yı almıştık. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki de almışız. Arabanın mili var ya 18.000 mi 17.000 mil mi ne oldu arkadaşlar? 8-9 ayda 18.000 mil gerçekten yüksek bir rakam. O yüzden yani GT olsaydı araba çok fazla değer kaybedecekti. Biliyorsunuz spor arabalar çok fazla değer kaybediyor. O yüzden GT'yi değiştirmekle çok iyi bir karar almışım. O kesin bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi lafı çok fazla uzatmanın anlamı yok. Ben şimdi telefonu çevireceğim. Bakalım Tesla bizi spora kadar götürsün. Aylık $100 verdiğimiz olay değiyor mu değmiyor mu siz de görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu arada bugün biraz da 2025 Model Y'dan da konuşacağım. Hani Tesla'ya geçtiğimiz için artık Tesla'larla da elektrikli arabalarla da ilgileniyoruz. Eskiden çok fazla dikkatimi çekmezdi ama sağ olsun ofis benim ve bayağı bir uzak. Git gel çok fazla arabaya mil koyuyorum, kilometre koyuyorum. Yani öyle olduğu için de spor arabalarımı da değiştirmek zorunda kaldım. Onun dışında da biliyorsunuz arkadaşlar yani çok pahalı spor arabaları burada bilmek. Onların her aylık benzini olsun, onları premium benzin alıyorsunuz. Insurance'ları bir tık daha yüksek oluyor. Bir de her ay sürekli onu ödediğiniz zaman sizi biraz aslında finansal özgürlük açısından zorlayabiliyor. Bir de iş durumlarınız da yani sürekli iyi gitmiyorsa sana strese sokabiliyor. O yüzden elektrikli araba benim için iyi oldu. Benim evde solar panel var arkadaşlar. 44 tane panel var yukarıda. Onlar da işte güneş olduğu zaman öğle saatlerinde arabayı şarj ettiğimde neredeyse hiç elektriğe para vermiyorum arkadaşlar. Resmen Tesla'nın hiç böyle yakıtına para vermeden arabayı kullanmış oluyorum. Ama tabii akşam saati olduğu zaman benim solar sisteminde depolama olayı olmuyor. Yani güneş geldiği zaman kullanıyor. O yüzden akşam şarj ettiğim zaman onu hissedebiliyorum. Her neyse arkadaşlar, hazır mısınız? Pre-workout'umuz da burada. Antrenmana giderken bir pre-workout da içeriz. Ondan sonrasında sağlam bir antrenman da yaparız. Bu benim 6. günüm bu hafta içerisinde. Sadece bir gün off aldım. O da dün omuzlarım çok ağrıyordu. Yani omuzlarım çok ağrıdığı zaman bazen böyle hareketi yanlış mı yapıyorum, ısınmıyorum mu bir şey oluyor. Bir sakatlık geçirebiliyorum. Özellikle fitness, vücut geliştirme antrenmanı yapan arkadaşlar varsa beni biliyordur. Yani belli bir zaman sonunda özellikle iyi beslenememişseniz bir dönem strese girdiğiniz zaman bir de böyle vitaminlerinizi falan aksattığınızda böyle eklemlerinizde ağrılar oluyor. Ama ısınmak da çok önemli işte. Ben ısınmadığım için de olduğunu düşünüyorum. O yüzden spora gittiğimiz zaman iyi bir şekilde ısınacağız. Hadi bakalım otopilotu alalım, bizi götürsün. Hadi bakalım. Şu an harekete geçti. Ara sıra direksiyona dokunacağım böyle. Karşıya bakacağım. Bakalım izi nereye kadar götürecek. Uzun zamandır bu şekilde bir deney yapmamıştım. Yani hiç video almıyordum. Bence ilginç bir video olacak. Aranızda kesin merak edenler vardır. Şimdi burası benim evime yakın arkadaşlar. Bir 8-9 dakikalık bir mesafede. Ben sürekli buraya kahvaltıya geliyorum. Hani böyle biraz klasik Amerikan kahvaltısı gibi ama birazcık daha böyle modern bir tasarım var içeride. Hatta hatırlarsanız burada çalışan bir arkadaşım vardı. Onunla beraber video çekmiştik. Onun arabasını incelemiştik. Hellcat'i vardı. Bilmeyenler varsa yukarıya link bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Her neyse dediğim gibi sabah kalktım. Biraz da geç kalktım. Dün oyun oynuyordum arkadaşlar. Eskiden Mount & Blade Warband diye bir oyun vardı. Hatırlayanlarınız belki vardır. Ay bir oyun çıktığı zaman mesela o oyunu bir kere bütün gece oynadığımı hatırlıyorum. 7-8 saat kalkmadan oynadığımı. Bu oyunda biraz ona yaklaşık bir vibe vardı. Çünkü aynı şekilde orta çağ oyunu Kingdom of Deliverance 2 arkadaşlar. İlla internette falan duymuşsunuzdur. Belki aranızda oyunu oynayanlar varsa. Vallahi dün onu oynadım. Bayağı bir ilerledim vesaire. O sardı. O yüzden geç yattım. Öyle bir baktım sabah 11-12 olmuş. Dedim bugün de haşlanmış yumurta yemeyeyim. Her sabah yiyorum. Bir değişiklik olsun dedik. Tamam, şimdi buradan devam edeceğiz.
Aynen, hızımı biraz arttırayım. Hurry modunda, yani daha hızlı hareket etsin diye arkadaşlar Hurry modunu aldım. Bir de Chill modu vardı bunun ama bize en hızlı zamanda en mantıklı şekilde ulaştırmasını istiyorum. Şu an sarı ışık yandı, bastı ve geçti. Güzel. Yani sarı yandığı zaman büyük ihtimal zamanı hesapladı arkadaşlar ve ona göre bir aksiyon aldı. Şu ekranda da görebilirsiniz. Şu an bu şekilde arabaları büyük gösteriyor ama abi ben haritayı daha detaylı görmek istiyorum, bana arabaları gösterme diyorsanız da şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada da haritayı gösteriyor. Şu an ben South of Orlando'dayım, yani Orlando'nun güneyindeyim. Bu taraflarda genelde outletler var arkadaşlar. Böyle işte Nike'ındır, Reebok'tır, ne bileyim böyle ünlü mağazaların, işte Gap'in falan görüyorsunuz. Burada outletleri var. Burada çok daha uygun fiyata satılıyor. Bizim bu bölgeye, yani Disney bölgesine söyleyeyim, zaten Orlando'yu ayakta tutan bir Disney var, bir de Universal var. Bunlar olmasa burada çok bir şey olmaz arkadaşlar. Burada da kaza olmuş. Ambulans var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bu yolda hep kaza oluyor. O yüzden tam o kısmı engelledim, dedim otopilota bırakmayayım. O kısmı ben halledeyim dedim. Ama bundan sonra müdahale etmemeye çalışacağım. Gerçek senaryolara göre Tesla nasıl müdahale ediyor, bunları görmenizi istiyorum. Şu an trafikte olduğu zaman çok rahat oluyorsunuz. Hiçbir şekilde elinizi, ayağınızı bir şey yapmadan araba sizi dur kalk yapıyor. Bu sizi rahatlatıyor. İşte elektrikli arabanın bir olayı, tek olayı da işte motor sesinin olmaması arkadaşlar. Bakın kaza olmuş burada. Kaza olduğu zaman Amerika'da Tesla durdu, hiçbir şey yapmadım. Yandaki arabaya göre kendisini ayarladı ve gitmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Elektrikli arabalar. Yani elektrikli arabalar ilk çıktığı zaman biliyorsunuz çok fazla tartışma vardı. Hani gay misiniz? Elektrikli arabaya binmeyin, şudur budur. O tartışmalar arasında ben arabaya şöyle bakıyorum. A noktasından B noktasına en güvenli, en teknolojik, en rahat şekilde beni hangi araba götürebilir? O şekilde bakıyordum ta ki Kaan abiyle tanışana kadar. Kaan abiyle tanıştıktan sonra yani o arabaları inceleyerek zaten birlikte bayağı bir arabalara sevmeye başladım arkadaşlar. Yani motorunun sesi demeye de başladım bir ara. Zaten ondan sonrasında işte BMW M8 aldık. Sonrasında Mercedes AMG GT aldık. Seviyorum arabaları. Orası ayrı bir olay. Ama bu arabanın olayı işte sizi A noktasından B noktasına en safe şekilde götürebilmesi. Hani böyle dışarı çıktığınız zaman da atıyorum uykunuz vardır, araba kullanmak istemiyorsunuzdur. Yani kötü bir haber almışsınızdır, streslisinizdir, anlıyor musun? Burada otopilota bastığın zaman senin o kötü mod içerisinde hata yapabilme riskini azaltıyor arkadaşlar. Yani ben o yüzden seviyorum. Gerçekten bazen yani gün içerisinde herkesin başına gelebiliyor. Bazen sinir, stres, düşünme, overthinking. Artık yani günümüzde milyon tane artık hastalık çıkıyor. Hem fiziksel hem de işte baktığınız zaman zihinsel olarak. Ya insanlar dalgın olabiliyor. Tabii trafikte dalgın olmamak gerek. Sonuçta çok büyük şeylere sebep verebilirsiniz. Hem sizin hem de hiç tanımadığınız insanların. İşte bu otopilot özelliği siz o moddayken bence yani gerçekten arabayı kullanmak istemediğiniz bir modda beni evime götürsün bugün yeter diyeceğiniz bir şekilde sizi evinize kadar götürüyor. Benim evin önünde driveway var arkadaşlar. Oraya kendisi de park ediyor. O da gerçekten çok güzel bir özellik. Yani Tesla'yı şu an aldığıma memnun muyum? Şu ana kadar memnunum arkadaşlar. Sorunları da zaten daha yaşamadım. 15-16 bin mil. Hatta size tam göstereyim ya şöyle. Bakalım kaç mil olmuş. 18 bin mil olmuş. Oo 18 bin mil. 15-16 diyorum lan, arabanın değeri iyice düştü ya. Arkadaşlar diyorum ya ofise git gel. Spor salonuna gideceğiz bakın şimdi benim evime. O da 30 dakika, sürekli uzak. Sonrasında düşünün ben M8 ile Mercedes AMG GT niye sattım? Niye satmayayım abi, görüyorsunuz mu? Almışım, bir sene olmamış 18 bin mil yapmışım Tesla'ya. Ben bu 18 bin mili gitsem M8'e, Mercedes'e koysam o arabaların değeri nasıl düşer biliyor musunuz? Yani çok mantıksızdı. O yüzden çok acil bir karar almam lazımdı. Direkt Tesla'ya geçtim. Bakın çok da iyi yapmışım arkadaşlar. Ya bazen işte kendinize de biraz inanmanız lazım, güvenmeniz lazım ve geleceğe yönelik hareketler yapmanız lazım. Yani dediğim gibi o güzel arabalar falan eyvallah güzel de zaten arabanın değeri öküz gibi düşecekti ve şu an araba satmak da acayip zor arkadaşlar. Biliyorsunuz Turan'ı mesela kendilerinin galerisi var. Turan da ara sıra işte arabaları alıyor, satıyor falan kendi çapında. Abi aldığı arabaların çoğunu şu an satamadı mesela herif. Çünkü piyasa akmıyor arkadaşlar. Ya insanlar şu an vergilerini aldı. Biliyorsunuz vergi dönemi oluyor Amerika'da. Ve bazen işte vergi alabiliyorsunuz. Yani para alabiliyorsunuz bu dönem sonrasında. Ya onda bile çok fazla araba satışları artmadı diye duyuyorum ben. Eskiden böyle olmazdı. Eskiden araba piyasası artardı, hatta böyle ilkbahar yaza doğru insanlar
tax back'lerini aldığı zaman. Ama şu an satışların sadece hani böyle 5.000 ile 12.000 13.000 dolar arasında böyle ikinci el 2010-2009 olan arabalarda olduğunu görüyorum. Hatta o bile olmuyor bazen, çünkü Turan'da Prius vardı. Yani Prius'un satmadığını ben ilk defa görüyorum. Adam Prius'u aldı. Yani orasını değiştirdi, burasını yaptı. Çok güzel yaptı arabayı ama şu an satılmıyor mesela. İşte piyasa biraz değişik abi. Az kalsın müdahale edecektim çünkü bu şeridi sevmiyorum. Sol şeride geç abi. Bu şerit kapanıyor. Şimdi sol sinyalimi verdim. Corolla 2 tık daha adım at be. Gözünü seveyim. 2 tık daha adım at. Bizi bu şeritten kurtar. Bir araba daha bekledi ama sonrasında geçti. Aferin Yeniçeri, işini güzel yapıyor. Tesla'yı seviyorum arkadaşlar bu yüzden. Dediğim gibi yani o kötü zamanlarınızda size gerçekten yardımcı oluyor. Sizi evinize kadar sağ salim bir şekilde götürüyor. Onun dışında geçen gün bir tane merge yolu vardı. Yani sağdaki yol bitiyor, sol yolla birleşiyor arkadaşlar. Tam öyle bir yerdeydim. Sonra bir BMW sonrasına bastı. Şimdi ben müdahale ettim arkadaşlar. Sarıda bekleyecekti, beklemesin diye. Yoksa spora geç gidecektik. Şimdi arabanın yerini değiştirdim. İnsanları orada yolunu bölmenin anlamı yok. Şöyle sağ sinyalimi verdim. Tekrar otopilota alıyorum. Buradan şimdi I4 denilen bir yola bağlanacağız. Tesla kendi kendine sinyal verdi ve dönüşünü yaptı. Kaza şöyle oluyordu. Sağ taraftan sola doğru bir merge var arkadaşlar. Bu araba buradan dümdüz gidiyor, bir tane BMW. Ben de buradan sağdan sola doğru birleşeceğim. Şimdi arabaya baktım. Adam normal gidiyor, tamam mı? Ama o da dedi ki herhalde hani merge olacak, ben bu adamı geçeyim, o da bastı. Ben de o adamı geçeyim diye ben de bastım. İkimiz neredeyse son sürat birbirimize çarpışıyorduk. O ara Tesla bir tık daha hızlı geldi. Onun önüne atladım ben arkadaşlar. Onun sonrasında da zaten bir anda otopilottaydı. Otopilot kendisini sola attı, sonra aniden sağa attı. Çok güzel bir yerden kaçtı. Yani birazcık da böyle güzel işler yaptığını düşünüyorum ben. Yani bir deneyin, görün bence. Yani Türkiye'de de Tesla var. Dünyanın çoğu yerinde de artık Tesla var. Oraya gittiğiniz zaman deneme sürüşünü alın arkadaşlar. Belki hayatınızı da değiştirebilir. Yani tabii sadece Tesla'ya özel bir şey de değil bu, biliyorsunuz. Çoğu arabada şerit takip sistemi var. Onun dışında araba sizi sürekli ortada tutuyor. Öndeki arabaya göre hızını ayarlıyor. Ne bileyim, çok fazla özellik var. Bir araba size doğru yavaş yavaş kırmaya başlarsa onu algılıyor ve sizi oradan kaçırmak için sol tarafa ya da sağ tarafa kırıyor. Keza benim yaşadığım olay öyleydi. Yani bu sadece dediğim gibi Tesla özel değil. Yeni çıkan arabaların çoğunda böyle özellikler var. M8'deki de gerçekten çok güzeldi. BMW de bu işi çok güzel yapıyor arkadaşlar. Adaptive Cruise Control olarak geçiyor bu özelliğin adı. Her firma ismini biraz değiştiriyor. Atıyorum GMC'ye gittiğinizde biliyorsunuz Hummer EV'ler var mesela. Hummer EV'lerde Super Cruise modu var arkadaşlar. O da gerçekten çok iyi. Yani böyle belli başlı markalar bu işi gerçekten güzel yapıyor. Ben BMW'yi takdir ediyorum o konuda. Mercedes'i deneyemedim çünkü 2020 AMG GT'ye adamlar Adaptive Cruise Control tabii koymamış. O arabanın vibe'ı biliyorsunuz daha farklı bir vibe. Tabii şu an yenilerinde var tabii ki ama benim aldığım 2020 modelde olmayınca beni biraz düşündürmüştü. Gerçekten zorlanıyordum. Sürekli dur kalk dur kalk. Yani beni rahatsız ediyordu arkadaşlar. Şimdi bakın Tesla kendi kendine girecek. Şöyle biraz elimle müdahale yapayım. Ötmesin. Sağ sinyalini verdi abi. Şimdi Orlando'nun şehir merkezine doğru gideceğiz. Dediğim gibi benim yaşadığım yer Orlando'ya yaklaşık 35 dakikalık uzaklıkta, güneyde bir yer. Ara sıra dokunuyorum sadece arkadaşlar. Sinyalini veriyor. Kendisi yavaş yavaş gidiyor bu şekilde. Aynen böyle. İşte bu özellik GT'de yoktu. Ben bu yol bir de yarım saat devam ediyordum arkadaşlar ofise gidebilmek için. Ve ofise gitmek 45 dakika sürüyor. Bir de sürekli dur kalk yaptığınız zaman her sabah yoruluyorsunuz. Yani biliyorum siz de İstanbul'da yaşayan arkadaşlar, İstanbul trafiğinde sabahları işe gitmek istediğiniz zaman arabanız varsa diyorum çünkü Türkiye'de de araba almak gerçekten çok pahalı. Ve İstanbul'da da toplu ulaşım çok geliştiği için gerçekten o kadar paraya vermeye değer mi, değmez mi? İnsan şöyle bir düşünüyor. O yüzden anlayabiliyorum araba olmamasını. Ben de İstanbul'da yaşasaydım yani o paraları o arabaya vermek istemezdim. Zaten insanların geçim derdi belli. Bir de o parayı arabaya verdiğin zaman nasıl ev alacak, nasıl kirasını verecek falan. Gerçekten zor bir durum. Ama burası için konuştuğumuz zaman ya bu tarz arabalar işte hayatınızı kolaylaştırıyor. Bakın kaç dakika kaldı bakalım şöyle bir. 10 dakika kaldı arkadaşlar. Buradan da benim işte lastiklerin basıncını, ne olmuş ne gitmiş her şeyi görebiliyorsunuz.
Her şey dijital, dediğim gibi böyle herhangi bir böyle buton falan çok az arabada. Minimalist bir yaklaşımla gidiyor biliyorsunuz Tesla. Aranızda yeni çıkan Tesla'yı gören oldu mu arkadaşlar? Eğer gören olduysa yeni çıkan özellikleri şu an bu modelin, yani bir eski modelin özelliklerinden çok daha iyi mi değil mi? Yorum kısmına yazın. Hangi özellikleri daha iyi, hangi özellikleri değil bakalım. Aranızda izleyip inceleyen insanlar var mı merak ediyorum. Benim yaptığım gözlemlere göre benim model 2024 arkadaşlar. Bunun sonrası herhalde 2025 olanlar işte Jupiter olarak geçiyor. Onlarda işte ambient lighting var. Onun dışında baktığınız zaman işte bu logo gidiyor. Burada sadece Tesla yazıyor. Ve araba yukarıya baktığınız zaman buradan bazen çok fazla gün ışığı alıyor arkadaşlar. Gerçekten de kafam yanıyor bazen. O yakmayı engellemek için birazcık daha böyle önlem almışlar. Çok fazla sıcaklık geçmiyor diyorlar. Öyle bir fark var. Koltukların daha rahat olduklarından bahsediyorlar. Vesaire vesaire. Ben onun dışında çok da büyük fark görmedim. Ama arabanın arkasında güzel bir tasarım yapmışlar arkadaşlar. Fotoğrafını şuraya koyarım ben şimdi, siz görürsünüz. Tasarım gerçekten birazcık Model Y'ın görüntüsünü güzelleştirmiş. Bir de ön taraftaki farlar biliyorsunuz Tesla Model 3 ile beraber uyumlu olsun diye düz bir şekilde bir ışık koydular. O da gerçekten tasarım olarak güzel durmuş arkadaşlar. Ben beğendim ama şu an geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü ona geçtiğin an bu arabayı değiştirmen lazım. Bu arabayı satarken zaten adamlar haliyle az para verecek. Borç çıkacak bana. Sırf o borcu ödemek için yeni arabaya binmek bana mantıksız geliyor zaten. Sizlere mentalitemin ne kadar değiştiğinden bahsetmiştim önceki videolarda. Böyle bir hata tabii ki yapmayacağım. Ama ilk alacak arkadaşlar için güzel bir fırsat. Ben niye aldım bu arabayı? Neden bir sene beklemedim? Gördüğünüz 18.000 mil yapmışız. Yani onu Mercedes'e koysaydım çok ağlardım biliyorum. Çünkü çok saçma. Saçma hareket yani, finansal olarak da. Yapmamanız gereken bir şey. Sırf araba güzel gözüktüğü için ona binebilmek. Önemli olan istediğiniz araba istediğiniz zaman, zamanı gelince binebilmek arkadaşlar. Hadi bakalım, yaklaşık 7 dakikamız var. Bu tarz yollarda Tesla genelde akıp gidiyor arkadaşlar. Çok fazla hata yapmıyor. Zaten Florida'nın yolları da valla maşallah çok güzel arkadaşlar. Ben Vegas'a gitmiştim. Herhalde Vegas'ta gördüğüm en kötü yollar Vegas'taydı Amerika'da. Onun dışında Oklahoma'da falan da çok mükemmel değildi. Dallas yolunda falan da çok iyi değildi ama Florida, özellikle hani o Florida'nın orta bölgesi, gerçekten yolları çok güzel arkadaşlar. Şerit takip konusunda elektrikli arabalar olsun, yeni arabalar olsun, şerit takibini çok iyi yapıyor. Ben 2-3 araba bu şekilde kullanıyorum. Benim 2020 Highlander'da da vardı adaptif cruise control özelliği. Gerçekten yani sizin hayatınızı kolaylaştırıyor ve yollar daha iyi olunca sensörler şeritleri daha rahat okuyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da zaten siz neredeyse hiç yorulmamış oluyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Yani bilmiyorum, siz bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Her insan bu konuda farklı düşünüyor. Ben şimdi iki tarafı da anlayabiliyorum. Hani o arabalara bindikten sonra anlayabiliyorum. O yüzden benim iki tarafa karşı da saygım var. İki tarafın da farklı yönleri var. Ben ne yapardım? İleride tabii durumları biraz daha toplarsak, işi güç biraz daha yerine oturtursak yatırımlarımızla vesaire. Ben bir tane motorlu yine bir V8 düşünüyorum. Bu ne olabilir? Geçen gün öyle hayal aleminde gezdim. Bir baktım ikinci araba fiyatlarına. Bir işte 911 Carrera'lar var biliyorsunuz, 2021 modeller. Öyle bir şey olabilir. Yine 2020, 2021. Yine M8 olabilir. Ya da işte biliyorsunuz CL 53 AMG var. Yeni çıktı. Tasarım olarak güzel gözüküyor. O olabilir. Yani bakacağız, duruma göre mantıklı bir hareket ederiz zamanı gelince, ama bunları konuşmak için dediğim gibi şu an bir tık daha erken. Zamanı gelince tekrardan o arabalara da bineriz. Şimdi arkadaşlar ben pre-workout'umu içeceğim. Pre-workout içtikten sonra yaklaşık bir 15-20 dakikada hissettiriyor arkadaşlar ve gerçekten böyle biraz terliyorsunuz. Güzel bir enerji geliyor. Hatta şarkıyı da açtım şimdi. Biraz motive olalım diye. Bugün full body çalışacağım. Aranızda rock dinleyenler vardır kesin. Ben bazen rock da dinliyorum. Çoğu zaman house müzik dinliyorum arkadaşlar. O şekilde şimdi antrenmandan çıkarken tekrar otopilota alırız. Bir de eve giderken çekelim arkadaşlar sizlere. Hadi bakalım. Şimdi fark ettim, size bilmiyorum nasıl söylemeyi unuttum ama yeni çıkan Tesla Model Y'lerde arkadaşlar koltuklarda soğutma var. Bu soğutma gerçekten Florida için çok avantajlı. Bazen kafamı karıştırıyordu. Ulan yeni Tesla'da bak koltuk soğutma var, bunda yok. Çünkü böyle yukarıdan hem çok fazla ışık alıyor. Gerçekten sıcaklığı bazen hissediyorsunuz. Mesela şu an saçlarım yanıyor. İşte bunu biraz engellemişler. Bunu engelledikten sonra bir de koltuk soğutma özelliğini getirdikleri için bence güzel bir değişim olmuş arkadaşlar. Gerçekten
yeni modellerine yakışır bir şey olmuş. Ama soruyorum 2024 model arabada mesela bunda abi neden koltuk soğutma yok? Büyük ihtimalle bataryaları ilgilendiren bir şeyden dolayı olmuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bakmış olduğunuz zaman yani diğer markalarda koltuk soğutma yeni çıkan arabalarda artık normal bir şey olarak görülüyor. Ama Tesla'da bu kadar elektronik bir sistemde bunun olmaması düşündürüyordu ama ben bataryayla alakalı bir sorun olabileceğinden dolayı yapmıyorlar diye düşünüyordum. Bunun cevabını bilen varsa yorum kısmında yazsın, harbi merak ediyorum. Şimdi ben spora geldim arkadaşlar. Şurası benim spor salonum, bakın. Iron Religion'cıyım. Şimdi haritaya yazmıştık zaten. Gelmek aynı Tesla'nın dediği gibi oldu. Tam saatinde getirdi bizi. Basalım abi. Evet, şimdi antrenmana geldim. Kulaklığımızı taktık. Sizlere ısınmanın öneminden bahsetmiştim zaten. O yüzden 10 poundluk yani 5 kiloluk dumbbelllarımı aldım. İlk önce şöyle bir omuz hareketiyle ufak ısındıracağım. Bu sakatlama muhabbeti gerçekten zor oluyor. Bir de benim ilk pozisyonum da yanlış. Bence onunla alakalı da. Pozisyonu plus yanlış yapılan antrenman gerçekten rahatsız ediyor insanları. O yüzden antrenmanlarınıza başlamadan önce her zaman ısının bence abi. Şöyle bir 5-10 dakika en azından yapmakta çok büyük fayda var. Ve benim işim özellikle omuzlar. Evet arkadaşlar, antrenman bitti. Şimdi bir form check yapalım. Şimdi spordan çıktım. Yorucu bir antrenman oldu. Evden şimdi ana yola bağlanacağız. Sonrasında bir 35-40 dakika daha yolumuz var. Ama önce bir markete uğrayacağım, bir alışveriş yapacağım. Şimdi yola çıkarken de Tesla'yı otopilotu alacağım. Burada bizim bir yol var, biraz kafa karıştırıcı bir yol. Orayı da göstereyim size. Tesla bakalım orada efektif olarak hamle yapabilecek mi, yapamayacak mı? O senaryo geçerse hiçbir şey yapmadan helal olsun diyeceğim. Zaten geçiyor ama ben ara sıra yine müdahale etmek istiyorum. Çünkü yoğun bir yer ve 4 yoldan da arabalar geliyor. Ve ışık falan da yok arkadaşlar. Biraz değişik bir yer. Bakalım size şimdi orayı göstereyim. Ondan sonra zaten aynı yola bağlanacak. Ondan sonrasını göstermenin çok da bir alemi yok. Zaten izlediniz. Şimdi oraya doğru yola çıkalım. Çok fazla telefonla da çekmek istemiyorum şu an. Antrenmandan çıktım dedim ya. Ellerim böyle biraz titriyor. Ağır çalışınca falan böyle şeyler olabiliyor. Vücudu yoruyoruz sonuçta. Şimdi size bahsetmiş olduğum yer burası arkadaşlar. Biz buradan sola sinyalimizi vereceğiz şimdi. Otopilota aldım. Bakalım ne yapacak. Adresimi de gireyim abi. Şimdi adresimi de girdim. Otopilottayız. Sinyalimiz de var. Şimdi buradan arabalar geliyor. Karşıdan bize geliyor. Sağdan sola dönmeye çalışanlar var. Şu an yol boş gözüküyor. Şöyle bir sağ sol yapalım. Şuradan bir araba geliyor. Sol boş. Ve dönüşünü gerçekleştirir. Şimdi en sağ kırması lazım. En solda kalmıştı. En sağa doğru kırdı. Bu şeritte kalıp sağ yapıp ana caddeye bağlanması lazım. Şu an ışığı okudu. Yeşil ışık yanıyor. Dönüşünü gerçekleştirdi ve en sola doğru yanaştı. Vallahi burada at yarışı anlatırmış gibi anlattım size ama harbi senaryo gerçekleştirildi. Biraz daha trafik olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Yani yine yapardı bir şeyler ama yapamasaydı yine bana bırakırdı belki. Ama bir şekilde hallederdik yani arkadaşlar. Yine güzel yani, bakmış olduğunuz gibi eve kadar götürüyor. Benim de işime geliyor. O yüzden A to B hala Tesla'dan memnunum. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Green Card sonuçları açıklandı. Aranızda beni uzun yıllardır izleyen arkadaşlardan Green Card başvurusu yapanlar vardı. Her sene üst üste başvuranlar da var. İlk defa yapanlar da var. Tesla bu arada kendi kendine gidiyor. Biraz önce öttü, o yüzden dokunuyorum. Çoğu zaman dokunmanıza bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Ama telefonunuzla oynarsanız ötüp duruyor. Biraz can sıkıyor. Her neyse, dediğim gibi aranızda Green Card çıkanlar varsa şimdiden hayırlı olsun. Umarım numaranız, yani size verdikleri numara çok yukarılarda değildir. Çünkü şöyle şeyler de duyuyorum. Numaranız atıyorum 10.000'in üzerindeyse riskli, randevu alamayabilirsiniz tarzında. Ve benden sonraki yıllardaki arkadaşlar bundan etkilendi. İlk benim senemde başlamıştı arkadaşlar bu iş. Ben 16.000. kişiydim ve bana Mayıs ayında gelmişti. Normalde işte Şubat ayında gelmesi gerekirken. Ondan sonra sayıları giderek azaltmaya başladılar. Büyük ihtimal şu an Green Card çıkan arkadaşlar bu videoyu izliyordur. Heyecanlıdır. Güzel bir süreç. Buraya geldiklerinde de Türkiye'de nasıl zor bir hayat sürüyorlarsa burada da ona yakın bir hayat sürecekler eğer ceplerinde para yoksa. Çünkü Amerika daha da zorlaştı. Bizim geldiğimizde bir tık daha iyiydi. Ben 3.500-4.000 dolara Prius almıştım. Aynı Prius şu an 6.000-7.000 dolar. Tabii dolar kuru farkı falan da var. O yüzden işler biraz zor ama
Umut olduktan sonra her şey yapılır. Şimdi markete gidiyorum arkadaşlar. Tesla beni markete kadar götürecek. Bu şekilde trafik olduğu zaman dur kalkları yapıyor abi. Önümüzde de bir tane Corvette var. Bu arada Corvette'ler de şu sıralar çok deli indirime girdi arkadaşlar. Satamadıklarından dolayı böyle bir şey yaptılar. Evet, Tesla beni eve kadar getirdi. Driveway'e şu an park etti. Sizlere bir gün bu şekilde bir pazar günümü göstermek istedim. Hem de Tesla ile otopilot özelliğini görmüş oldunuz. Hem de aranızda Green Card çıkanlar varsa tebrik etmek istedim. Umarım çıkmayanlar da seneye, yapacak bir şey yok, tekrar başvurur şansını dener diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.